Çok renkli 3D baskı dünyasında kuralları baştan yazan atıksız ve dört bağımsız kafalı bir sisteme hazır mısınız? Merhaba, Boomerang World 3D'den Buğra ben. Bugün 3D baskı teknolojisinde devrim yaratan SnapMaker Uber'in başındayız. Bu serimizde makinenin ilk kurulumundan mükemmel ilk baskıyı alana kadar geçen tüm süreci en ince teknik detaylarıyla ama sizi asla sıkmadan adım adım profesyonel bir şekilde inceleyeceğiz. SnapMaker Uber sunduğu tam 270-270 milimetrelik devasa baskı hacmiyle projeleriniz için sınırları ortadan kaldırıyor. Bu videoda makinenin kutu açılışını, montaj sırlarımızı, ilk kalibrasyonları ve yazılım entegrasyonumuzu tam bir uzman gibi nasıl yapacağınızı öğreneceksiniz. Başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü bu kanalda 3D baskı dünyasının en derin sırlarını paylaşıyoruz. Hazırsanız bu haberimizi hayata geçirelim. Kutusundan çıkarmadan önce size çok kritik bir bilgi vermem gerekiyor. SnapMaker Uber devrimsel SnapSwap teknolojisiyle 4 farklı kafayı aynı anda yönetebilen eşsiz bir sistem kullanıyor. Ancak bu üst düzey teknoloji üretimi oldukça hassas ve yavaş ilerleyen bir süreç gerektiriyor. Dünya çapında bu cihaza olan talep inanılmaz boyutlarda ve maalesef stoklar anında tükeniyor. Eğer siz de projelerinizde rakiplerinizin önüne geçmek, baskı hızınızı 5'e katlarken filament israfınızı 5'te 1 düşürmek istiyorsanız hemen şimdi boomerangworld.com adresimize girerek ön siparişinizi oluşturmalısınız. Elinizi çabuk tutun, bu teknoloji harikasına ilk sahip olanlardan biri olun. Kutunun üzerindeki güvenlik bantlarını maket bıçağı veya benzeri kesici bir alet yardımıyla ürüne ve kendinize zarar vermemeye özen göstererek dikkatlice kesin. Kutuyu açtığınızda sizi ilk olarak hızlı başlangıç ve güvenlik kılavuzları karşılıyor. Türkçe dahil 9 dil desteği barındıran bu kapsamlı belgeler kurulumu kolaylaştırmak ve güvenliği sağlamak için tasarlanmış. Sorunsuz bir kullanım için yönergeleri dikkatlice takip etmenizi öneririz. Kutu içerisindeki üst koruyucu köpükleri ve makinenin etrafını saran darbe emici ambalajı yavaşça yerinden çıkartın. Ana üniteyi koruyucu poşetinden kavrayarak kutudan dikkatlice çıkarın. Yaklaşık 20 kilogram ağırlığındaki bu cihaz güvenliğiniz ve ürüne zarar vermemek için mutlaka 2 kişi yardımlaşarak kaldırın. Cihazı düz, dengeli ve sağlam çalışma zeminini aldıktan sonra üzerindeki ikinci darbe emici poşeti sıyırarak çıkarın. Ardından cihazın arka kısmında bulunan koruyucu köpüğü yerinden alın. Son aşamada ürünü hafifçe yukarı kaldırarak alt kısmındaki köpük ve karton tabandan tamamen ayırın ve makineyi doğrudan zemine güvenli bir şekilde oturtun. Makineyi zemine güvenli bir şekilde yerleştirdikten sonra iç kısımdaki bileşenlere geçiyoruz. Taşıma esnasında alandan tasarruf etmek amacıyla makinenin içine sabitlenmiş olan aksesuar kutularına ve cam panellere erişmek için üzerlerindeki güvenlik bantlarını dikkatlice sökün. Sağ ve sol yanlarında yer alan filament besleyici bağlantı kablolarına ait koruyucu bantları dikkatlice sökerek kabloları serbest bırakın. Makinenin üst kısmında yer alan koruyucu kartonu ve hemen ortasında bulunan aksesuar kutusunu dikkatlice yerinden çıkarın. Kutunun güç kablosuyla birlikte SnapMaker'ın yüksek hızlı SnapSpeed serisine ait 4 adet yarımşar kiloluk filament çıkıyor. Kırmızı, sarı, siyah ve beyaz renklerdeki bu filamentleri hemen ilk baskılarınızda kullanarak makinenizin gerçek hızını ve baskı kalitesini deneyimleyebilirsiniz. Makinenin hassas parçası olan baskı kafasını çevreleyen koruyucu köpüğü çıkartın. Üst çerçeve ve iç kısımda bulunan bantları nazikçe sökün. Makinenin ön kapağını açarak iç kısma erişin. Baskı tablasının üzerinde yer alan ikinci aksesuar kutusunu sabitleyen güvenlik bantlarını sökün ve kutuyu dikkatlice dışarı çıkarın. Bu kutuyu açtığımızda kurulumu tamamlayacak temel bileşenleri görüyoruz. İçerisinden atık haznesi, filament tutucu ve filament besleyici çıkıyor. Ayrıca malzeme israfını en aza indiren, hızlı değiştirilebilir 4 adet SnapSwap baskı kafası ve tüm periyodik bakım ekipmanları da yine bu kutuda yer alıyor. Kurulum için H2.0 alyanı hazırlayın.
Z ekseni hareketi için okla gösterilen 3 vidayı çıkarın. Şimdi cihazınızın nakliye sırasında zarar görmesini engelleyen koruyucu destek braketleri çıkaracağız. Elinizde alyan anahtarı ile oklarla işaretlenmiş olan toplam 6 vidayı sırasıyla sökün. Ardından boşa çıkan destek braketlerini makineden ayırarak kenara alın. Kalan tüm köpükleri çekip çıkarabilirsiniz. Makinenin iç kısmına sabitlenmiş olan nem alıcı paketi çıkararak başlıyoruz. Ardından baskı tablasını tamamen serbest bırakmak için köşelerindeki tüm güvenlik bantlarını sırasıyla sökün. Ön camda bulunan poşeti artık çıkarıp iki yüzeydeki cam filmlerini sökebilirsiniz. Kutudan L12 ve R34 işaretli, yani sola ve sağa gelecek olan filament besleyicileri çıkarın. L12 ile işaretlenmiş sol filament besleyiciyi seçin ve elektrik bağlantısını kablolar tam oturacak şekilde yönergeyi kontrol ederek soketlere zarar vermeden ve emin olarak bağlantıyı eksiksiz bir biçimde kurun. Besleyiciyi yuvalara takın ve ardından kilitlemek için kaydırın. Tık sesi geldiğinde besleyici tam oturmuş olacaktır. Ardından aynı işlemi R34 besleyicisine de uygulayarak işlemi tamamlayın. Küçük bir ipucu: filament besleyiciyi çıkarmak için üstte ve altta bulunan noktaya bastırın. Ardından besleyiciyi makinenin önüne doğru kaydırın ve yuvalardan ayırın. Bakım kutusunda bulunan iki farklı filament hortumlarından ince olan 4 mm filament hortumlarını bulup 3 ve 4 yuvalarına eşleşecek şekilde baskı kafası 3 ve baskı kafası 4'e hortumlarını yerleştirin. L ile işaretlenmiş sol filament besleyicinin filament bağlantısı için de az önceki gibi eşleştirerek baskı kafası 1 ve baskı kafası 2 yuvalarına takarak adımları tekrarlayın. Kutu içeriğine geri döndüğümüzde makinenin çoklu renk kullanımına olanak tanıyan 4 adet filament tutucusunu sırasıyla çıkarıyoruz. Üzerlerinde 1'den 4'e kadar numaralandırmış bu parçaları montaj aşamasında kullanmak üzere şimdilik kenara alıyoruz. Sıra filament tutucuyu monte etmekte. Bu parça yerine oldukça sıkı oturduğu için takarken biraz güç uygulamamız gerekecek. Montaj esnasında iç yan panelin esnemesini veya yerinden oynamasını engellemek için diğer elinizde paneli sıkıca desteklemeyi unutmayın. Atık toplayıcının yerleştirilmesi için baskı kafası değiştiriciyi öne doğru kaydırın. Kutu içerisinde atık toplayıcıyı çıkararak atık toplayıcının altındaki uzun girintinin makinenin arka kısmına bakacak şekilde konumlandırıldığından emin olun. Atık toplayıcıyı yerine oturtun. Koruyucu köpüğü kaldırdığımızda Snapmaker U1'in kalbi olan baskı kafası modülleri bizi karşılıyor. Hızlı renk ve materyal geçişi sağlayan Snap Swap kafaları tek tek çıkarıyoruz. 4 kafayı da çıkarıp numaralarına göre masaya diziyoruz. Bu düzen kurulumu oldukça hızlandıracaktır. Montaja 1 numaralı kafayla başlıyoruz. Önce kafanın üzerindeki koruyucu etiketi söküyor, ardından alyan yardımıyla rayları ileri geri hareket ettirerek mekanizmanın pürüzsüzlüğünü test ediyoruz. Artık ilk baskı kafamız yuvasına oturmaya tamamen hazır. İlk kafayı takarken kızağı en sola çekiyor ve kırmızı işareti görüyoruz. Kafayı manyetik yuvasına oturtunca bu işaretlerin kapandığını teyit ediyoruz. Diğer 3 kafa içinse kızakları en sağa ayarlıyor. Hepsini aynı şekilde tık diye yerine oturtup kırmızı işaretlerin kaybolduğunu görüyor ve kafa montajını bitiriyoruz. Montaj aşamasına geçmeden önce eksen kayışının gerginliğini kontrol ederek hareket mekanizmasının stabilitesini teyit ediyoruz. Ardından belirtilen konumdaki 2 vidayı saat yönünün tersine yaklaşık 2 tur çevirerek gevşetin. Vidaları tamamen çıkarmanıza gerek yoktur. Baskı kafası değiştiriciyi kavrayın ve kılavuz boyunca 2 kez ileri geri hareket ettirerek mekanizmanın yerine oturmasını sağlayın. Son olarak her iki vidayı da yeniden sıkarak üniteyi sabitleyin. Sıra makinenin sinir sistemi olan kablolara ve malzeme akışını sağlayacak hortumların kurulumuna geldi. Kutu içerisinden bağlantı kablolarını, 6 mm'lik filament hortumlarını ve montajda kullanacağımız vida setlerini çıkararak masamıza hazırlıyoruz. Öncelikle baskı kafası kablosunu filament hortumu tutucusundan geçirin ve makineye bağlayın.
Ardından tutucuyu ilgili vidalarla makineye sabitleyin. Bu adımı 4 tutucu için de sırasıyla tekrarlıyoruz. Kablonun diğer ucunu baskı kafasına bağlayın ve alyan anahtarıyla vidalayın. Burada çok önemli bir detay var. Vidaları sıkarken direnç hissettiğiniz an durmalısınız. Aşırı kuvvet uygulamaktan kaçının ve kablonun sağlamlığını hafifçe oynayarak test edin. Bu işlemi de diğer tüm kafalar için uygulayın. Son olarak 6 mm'lik filament hortumlarının düz ucunu tutucudan geçirerek makine gövdesine, çentikli ucunu ise doğrudan baskı kafasına takıyoruz. Dört hortum için de aynı işlemi tekrarlayarak bu aşamayı güvenle tamamlıyoruz. Kablo ve hortum bağlantılarımızı tamamladıktan sonra sistemin üstten görünümü bu şekilde. Ancak bu karmaşık yapıyı hem estetik hem de işlevsel olarak toparlamamız gerekiyor. Bunun için takım kutusuna geri dönüyor ve kablo düzenleyici klipslerimizi çıkarıyoruz. Düzenleme işlemine başlıyoruz. Her bir baskı kafasına giden kablo ve filament hortumu ikilisi için toplamda 3 adet klips kullanacağız. Bu klipsleri belirli aralıklarla takarak 4 ünitenin de hatlarını sabitliyoruz. Burada ufak bir tavsiye. Eğer bu aşamada kablolarınız benimki gibi birbirine girip biraz Arap saçına döndüyse hiç panik yapmayın. Ufak bir müdahaleyle hepsini kolayca düzene sokabilirsiniz. Tabii en ideali baştan benim gibi yapmayıp kabloları daha planlı ve düzenli yönlendirmektir. Kabloları toparlayıp son klipsleri de taktığımızda makinemizin iç kısmı artık o temiz, profesyonel ve kusursuz görünüme kavuşmuş oluyor. Artık donanım kurulumunun son teknik adımına, yani cihaza can vereceğimiz güç bağlantısına geçiyoruz. Güç kablosunu prize takmadan önce çok kritik bir güvenlik kontrolünü yapıyoruz. Makinenin güç anahtarını kesinlikle kapalı, yani sıfır konumunda olduğundan emin olun. Bu teyidi yaptıktan sonra DC güç kablosunu ilgili porta güvenli ve sıkı bir şekilde takabilirsiniz. Tüm bu adımlarla birlikte SnapMaker U1'in fiziksel kurulumunu eksiksiz ve güvenli bir şekilde tamamlamış oluyoruz. Şimdi sistemin ilk açılışını yapmak üzere kapanış sahnesine geçebiliriz. Tüm montajımızı bitirdik. Makinemizin güç tuşunun kapalı olduğundan ve güç kablosunu taktığımızdan emin olduk. Ve şalteri açtık. Bizi çok şık bir dokunmatik ekran karşıladı. İşte canavarı sonunda uyandırdık arkadaşlar. Ancak bu videoluk bu kadar. Makinenin akıllı kalibrasyonlarını yapmayı, filamentleri yüklemeyi, yazılım ayarlarını ve o kusursuz sıfır atıklı ilk 4 renkli baskımızı serimizin ikinci videosunda, yani Part 2'de işleyeceğiz. Videoyu kapatmadan önce son bir uyarı arkadaşlar. Eğer bu devrimsel 4 kafalı teknolojiye atölyenizde yer açmak istiyorsanız, üretim süreçlerinin hassasiyeti nedeniyle stokların tüm dünyada hızlı tükendiğini unutmayalım. Hemen şimdi boomerangworld.com adresine giderek ön siparişinizi verin. Bekleyenlerden değil, üretenlerden olun. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İkinci bölümde mükemmel baskıyı almak üzere görüşmek üzere. Hoşça kalın.